Evet, günaydın. Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün partikül büyüklüğü tayini gerçekleştireceğiz. Dün bütün gün HBS ile uğraştım. Verileri yedeklemeyle. Software'imizde bir hata var. Software güncellenecek. O yüzden miktar tayini yapamıyoruz. Geri kalan karakterizasyon işlemlerinden partikül büyüklüğü dağılımı, zeta potansiyel ölçümü yapacağız. Liofilize formülasyonlarımı tartıyorum. Onları belirli oranlarda seyreltiyorum. Ve sonra Malvern cihazımızda ölçüm gerçekleştireceğiz. Geçen gün göstermiştim bu laboratuvarı. Bugün yine oradayız. Evet, suda disperse işleminden sonra bir de seyreltme işlemi gerçekleştiriyoruz. Belli oranlarda seyreltme yapmak gerekiyor. Cihazımızın açılmasını beklerken bir şeyler tırtıklıyoruz ve açıldı. Partikül büyüklüğü ölçümünde kullandığımız böyle küvetlerimiz var arkadaşlar. Şu iki yan tarafı silisli tutmak için kullanılan yüzey. Bu yüzey ön yüzey. Şurada önde ufak bir üçgen var. Şu yüzeyde belki görüyorsunuz şöyle şurada. Burası ön yüzey. Şimdi buna formülasyonumu dolduruyorum. Formülasyonu doldururken minimum 1 mililitre, maksimum 1,5 mililitreye aşmayacak şekilde koymamız gerekiyor. Şurada da gösterdiği gibi bu üçgen yüzün öne gelecek. Birincisi, ikincisi de hacmimiz o sınırı aşmayacak. Buraya yerleştiriyorum küvetimi. Kapağımı kapattım. Gerekli işlemleri yapıyorum. Buraya ismini yazıyorum. Sonra materyale geliyorum. Materyal listesinden seçimimi yapıyorum. Dispersiyon ortamımı suda disperse ettim. Buraları değiştirmiyorum. Sıcaklığı 25 derece. Hücrem bu şekilde. Doğru. Teyit ediyorum. Analizimi manuel olarak gerçekleştirmek istiyorum. Her seferinde 10 ölçüm yapsın. 10 saniye aralık ve 3 tekrarlı yapsın istiyorum. Ekran açılıyor. Bu ekranımızda hazır olduğunda başlayabilirsin yazısı geldikten sonra start'a basıyorum. Analizimiz başlıyor. Büyüklüğü analizimiz bittikten sonra şöyle bir ekran geliyor. 3 tekrarlı yaptık arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane. Bu 3 taneden bir tanesinin analiz sonucu. Totalinin ortalaması 198.7. Şu zeta average dediği kısım, yani ortalama partikül büyüklüğü 198.7 nanometre olmuş oluyor. Şu tek bir pikin, ekranda gördüğümüz pikin boyutuysa 223.6 nanometreymiş. Bir de PDI dediğimiz bir değerimiz var. Bu değerde partikül büyüklüğü dağılımı hakkında bilgi veriyor. Yani popülasyonun homojenliği hakkında bilgi veriyor. Bu değer 0 ile 1 arasında değişen bir değer. 0'a ne kadar yakınsa partikül büyüklüğü dağılımının o kadar homojen olduğu, partikül büyüklüğü o popülasyondaki partiküllerin büyüklüklerinin birbirlerine o kadar yakın olduğunu anlamına gelir. 0,123 gayet güzel bir değer. Bunları bu şekilde yorumluyoruz. Büyüklüğünden sonra bir zeta potansiyel ölçeceğiz. Zeta potansiyelde kullandığımız şöyle küvetlerimiz var. Bunların şekli birazcık diğerine göre farklı. Bunların doldurulmasında iki farklı yöntem var. İkisini de göstereceğim şimdi sizlere. Birincisi şöyle bir insülin şırıngasıyla formülasyonumuzu bunun içerisine çekiyorum. Sonrasında şöyle ters çeviriyorum kulaklardan bir tanesini. İnsülin şırıngasını yerleştiriyorum. Formülasyon gönderiyorum. Ters tam döndüğü noktada aradaki U boyutlarına çeviriyorum ve doldurumun içerisinde hava kabarcığının kalmaması gerekiyor. Önemli noktaların burası. Doldurdum.
Doldurulmasında diğer yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Bu biraz daha aslında belki daha basit bir yöntem olabilir. Ben genelde diğerini daha çok kullanıyorum. Diğeri biraz daha zor gözüküyor ama onda hava kabarcığı olma ihtimali çok daha düşük. Burada hava kabarcığı kalıyor genelde. Tekrarlamak gerekiyor. Bakalım kalmış mı? Şöyle netlerse göreceksiniz ama şurada gördüğü gibi bir hava kabarcığı var. Tam şu noktada. Kamerayı tabii çekmeye çalıştığım için bir yandan birazcık zor oluyor. Kamerayı kapatıp bu hava kabarcığını tekrar yok edip bir daha dolduracağım. Şimdi içerisindeki partikül büyüklüğü küvetimi alıyorum. Ve zeta küvetimi yerleştiriyorum. Şu tık sesini duyuyoruz. Kapatıyorum. İçerisini de ayrı bir software'imizde seçiyorum. Buradan size'ı burayı zeta potansiyel olarak değiştiriyorum. Az önceki ismimi kopyalıyorum. Materyalimizi yine seçiyoruz. Dispersanımız aynı. Yine suda disperse ettik. Ortamımız aynı. Şurada sadece şu süreyi 1 saniye olarak değiştiriyorum. Küvetimiz yine kontrol ediyoruz. Doğru, bu küvete koyduk. Ölçümüz yine manuel. Bu sefer 20 ölçüm yapacak. 3 tekrarlı. OK diyorum. Yine hazır dediğinde başlıyoruz. Deneyimiz bittikten sonra her cihazımızın yanında böyle bir kullanıcı defterimiz var arkadaşlar. Buraya ölçüm yaptığımız tarihi, kim kullandı ismimizi, partikül büyüklüğü ve zetadan kaç ölçüm yaptık onları, başlangıç saatimizi, bitiş saatimizi ve aletin durumu kısmını dolduruyoruz. Aletin durumu kısmında yani biz çalışırken ya da çalıştıktan sonra cihazla herhangi bir sorun, problem, arıza oldu mu olmadı mı bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu herhangi bir sıkıntı anında geriye dönüp sıkıntının kaynağının nereden geldiğini, kimden geldiğini bulmak amacıyla yaptığımız bir işlem. Yine hiç sevmediğimiz işlerden birini yapıyoruz. Banko temizliği ve bulaşıkların yıkanması. Bir yerden başlamamız lazım. Hadi başlayalım. Temizlik yapmanın bir yandan da böyle temizlik yaparken böyle bir kadı rezildi moduna geçme anı var. Temizliğin çok iyi yapılması lazım çünkü yoksa bir sonraki deneyde bir önceki deneyden kalıntılar kalabilir. Kontaminasyon olabilir. Sonuçlarınızı çok değiştirir. O yüzden temizlik önemli bir basamak. Doğdun Ayşegül. Evet, bölüm kutlamalarımız. Ta 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 ta. Evet. Bölüm konum mu oldum ben şimdi? Evet, bugünkü bölüm konuğumuz Ayşegül. Ayşegül şu an 18 yaşına girdi. Evet. Neler hissediyorsun Ayşegül? Reşit olacak olmak çok güzel. Ben çok genç hissediyorum. Evet. Yeni çömezlerimiz.